Akıl ve inanç, görünüşte birbirine tamamen zıt iki dünya. Biri sürekli neden diye sorar, diğeri ise çünkü der ve güvenir. Peki ya bu ikisi arasında bir köprü kurmak mümkün olsaydı? İşte bu cüretkar adımı atan bir düşünürün, İskenderiyeli Clement'in zihin açıcı yolculuğuna çıkıyoruz şimdi. Bu soru, yani akıl mı inanç mı sorusu, 2. yüzyılda adeta havada asılı duran bir kılıç gibiydi. Düşünsenize, Hristiyanlık henüz çok yeni ve karşısında devasa bir miras var. Yunan felsefesi. Ne yapacaklardı? Bu mirası bir tehdit olarak görüp yok mu sayacaklardı? Yoksa onu alıp kendi hakikatlerini daha da parlatmak için bir araç olarak mı kullanacaklardı? Bakın, bu sadece basit bir teoloji tartışması değildi. Bu, Batı düşüncesinin geleceğini belirleyecek bir yol ayrımıydı. O dönemin entelektüel aranasındayız. Bir köşede yüzyılların bilgeliğiyle Yunan felsefesi var, diğer köşede ise her şeyi değiştirmeye gelen taptaze bir inanç, Hristiyanlık. Bu iki farklı hakikat arayışının kaçınılmaz bir yüzleşmesiydi. Karşımızdaki tabloya baktığımızda fark çok net değil mi? Bir tarafta Platon ve Aristoteles'in mirası var, onların derdi mantıkla, sorgulamayla dünyayı anlamak, öbür tarafta ise İsa ve havarilerinin yolu. Amaçları bambaşka, kurtuluş ve iman. Yani temelleri, hedefleri, ilham kaynakları sanki apayrı gezegenlerden gelmiş gibiler. İşte erken Hristiyanlığın önündeki o büyük soru buydu. Felsefenin aydınlığını pagan bir karanlık olarak görüp reddetmek mi, yoksa onu kendi ışığını daha uzağa taşımak için bir fener gibi kullanmak mı? Bu devasa mirası yok saymak, Roma'nın bütün eğitimli, parlak zihinlerine kapıyı kapatmak demekti. Birinin çıkıp bu iki dünyayı birleştirecek bir yol bulması gerekiyordu. Bir arabulucuya ihtiyaç vardı. Ve işte sahneye o arabulucu çıkıyor, İskenderiyeli Clement. İki dünyanın da dilini konuşabilen, bu entelektüel fırtınanın tam ortasında durup bir köprü inşa etmeye soyunan cesur bir zihin. Clement'in hayat yolculuğu, onu neden bu kadar özel yaptığını çok güzel açıklıyor. Pagan bir ailede doğuyor, en iyi okullarda okuyor, Yunan felsefesiyle yoğruluyor, sonra yetişkinliğinde Hristiyan oluyor. Yani her iki dünyanın da havasını solumuş, her iki dilinde gramerini çözmüş biri. Bu da onu bu köprüyü kurmak için mükemmel bir aday yapıyordu. İyi de böyle bir köprü hangi temel üzerine inşa edilebilir ki? Clement cevabı hem Yunan felsefesinde hem de Hristiyan düşüncesinde yankılanan tek bir ama çok güçlü bir kelimede buldu. Logos. Yunanlılar için logos adeta kozmosun gizli işletim sistemiydi. Her şeye düzen veren evrensel akıl, yani mantığın ta kendisiydi. Bütün filozoflar, stoacılardan Platonculara kadar bu ilahi prensibin peşindeydi. Clement ise bu kavramda iki dünyayı birleştirecek o altın anahtarı gördü. Clement'in dehası işte tam burada devreye giriyor. Bakın ne kadar zekice bir mimariyi kuruyor. Önce Yunanlıların evrensel akıl dediği logos'u alıyor, sonra bunu Hristiyanlıktaki Tanrı'nın oğlu kavramıyla birleştiriyor ve diyor ki bu logos İsa'da insan oldu. Bu hamleyle bir anda iki dünya arasında inanılmaz bir ortak zemin yaratmış oldu. İşte bu cümlenin altını çizmek lazım. Tanrı'nın sözü, yani logos, insan olmuştur. Bu cümle, Clement'in bütün entelektüel yapısının kilit taşı. Bu sözde bir yandan Yuhanna İncil'ine selam gönderiyor, bir yandan da Atinalı filozoflara sesleniyordu. Hey, yüzyıllardır aradığınız o soyut, evrensel akıl var ya, o artık ete kemiğe büründü ve aramızda yaşadı. Ama durun, Clement için bu Logos köprüsü sadece bir başlangıçtı. Ona göre inanç, yolculuğun sonu değil de tam tersine daha derin bir entelektüel ve ruhsal yolculuğun sadece ilk adımıydı. Bu o dönemin eğitimli elitlerine verilmiş harika bir cevaptı aslında. Çünkü onlar Hristiyanlığa basit halkın inancı diye biraz tepeden bakıyorlardı. Clement onlara adeta şöyle dedi: "Bizim yolculuğumuz basit bir kabulle bitmez. Aksine orada başlar. Asıl hedef, imanın temelinden yükselen bilgelik zirvesine, yani gnosis'e ulaşmaktır." Clement'in düşünce sistemini bir merdiven gibi düşünebiliriz. İlk basamak pistis. Bu, herkesin sahip olması gereken o sarsılmaz inanç temeli. Ama yolculuk burada bitmiyor. İkinci ve daha yüksek basamak var. Gnosis. İşte bu, felsefenin, sorgulamanın ve derin düşüncenin ışığıyla aydınlanan, imanı bilgiyle taçlandıran bilgelik seviyesi. Felsefeyi eleştirenlere karşı Clement'in savunması gerçekten çok güçlüydü. Şöyle bir analoji kurdu:
Tanrı, Yahudilere doğru yolu göstermek için nasıl Tevrat'ı verdiyse, Yunanlılara da hakikate ulaşmaları için bir hediye olarak felsefeyi vermişti. Yani felsefe imana bir tehdit falan değil, tam tersine ona giden bir hazırlık yoluydu. Clement'in bu cesur adımı, bu sentezi sadece kendi zamanını etkilemekle kalmadı, Batı düşünce tarihinin bütün akışını değiştirdi desek yeridir. Peki Clement ardından nasıl bir miras bıraktı? Bir kere Platon'un felsefesini alıp Hristiyan teolojisinin temeline yerleştirdi ve Hristiyan Platonizmi denen akımı başlattı. Aklı, inancın hizmetinde geçerli meşru bir araç haline getirdi. Bu sayede kendisinden sonraki yüzyılların düşünce rotasını çizdi. Hatta bir de bonusu var. Yazıları sayesinde o dönemde kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok antik felsefi metin günümüze ulaştı. Peki neydi bu Hristiyan Platonizmi? Kısaca Tanrı'nın tekliği, ruhun ölümsüzlüğü gibi konularda Platon'un fikirlerini kullanarak Hristiyan inancını felsefi olarak daha da derinleştirmeyi amaçlayan bir sistemdi. Clement'in düşüncesi sadece akılcı değil, aynı zamanda çok şiirseldi. Mesela şu mücevher benzetmesine bakın. İnsanı güzelliği kendinden gelmeyen, asıl parlaklığını Tanrı ve Logos ile birleştiğinde kazanan bir mücevhere benzetiyor. Ne kadar zarif bir bakış açısı değil mi? Yani insanın değeri tek başına değil, o evrensel akılla kurduğu bağda gizli. Ve vizyonunun ne kadar geniş olduğunu gösteren bir detay daha. Clement öğrencilerini eğitirken sadece teoloji ve felsefe kullanmıyor. Müzik, geometri, astronomi gibi bilimleri de işin içine katıyor. Neden? Çünkü ona göre bu disiplinler zihni terbiye ediyor ve insanı Tanrı'nın yarattığı o muazzam evrenin düzenini, yani Logos'u anlamaya hazırlıyordu. Tüm bunlardan sonra soralım. Clement bir filozof muydu yoksa bir teolog mu? Bu soru akademisyenleri yüzyıllardır meşgul ediyor, onu tek bir kutuya koymak gerçekten çok zor. Ama çoğu araştırmacının vardığı bir sonuç var, o her ikisiydi. Onun kimliği tam da bu sentezin kendisiydi zaten. Hakikat arayışını, inancın nesnesinden ayırmayı reddeden bir düşünürdü. Aklın ışığıyla imanın ateşini aynı potada eritmeyi başaran o nadir zihinlerden biriydi. Peki, yaklaşık 1800 yıl sonra Clement'in mirası bugün bize ne söylüyor? Bilimin ve maneviyatın, rasyonel düşüncenin ve inancın sık sık karşı karşıya geldiği bu çağda onun o köprü kurma cesareti bize ilham olabilir mi? Günümüzde farklılıklarımızı birleştirecek ortak bir logos bulmak hala mümkün mü? Belki de asıl düşünmemiz gereken soru budur.